Selam arkadaşlar. Israrla yine söylüyorum ki fiyat hareketlerini destekleyen çizgileri takip etmek son derece mantıksızdır. Bunu fiyat hareketlerindeki mantık ve dersin sonuna doğru anlattığım ve adına da hayalet destekleyen çizgileri dediğim çizgilerle açıklamaya çalışacağım. Bu yüzden lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Hatta zamanınız azsa buraları atlayın ama o bölümü mutlaka izleyin. Şimdi destek direnç konusu anlatılırken ne deniliyor? Fiyat daha önceden bu dip seviyeden bir tepki almış. O zaman burası bir destek seviyesidir. Bu tepe seviyeden dönmüş. O zaman burası bir direnç seviyesidir. Hatta daha ileri götürüyorlar. Bu çizgi daha sonra burada yine çalışmış. O zaman burası güçlü bir direnç seviyesidir. Neden? Çünkü bir destek ya da bir direnç ne kadar çok çalışırsa o kadar güçlüdür. Peki bu doğru mu? Kesinlikle yanlış. Tam tersine bir bölge ne kadar çok test edilirse o kadar zayıflar. Fiyat daha önce bir kere bu bölgeden döndüyse ikinci kez gelişinde, hele üçüncü, dördüncü kez gelişinde tekrar tutabilme ihtimali çok çok düşer. Bu ihtimal neredeyse sıfıra yakındır. Şimdi diyebilirsiniz ki ikinci kez geldiğinde tutmuş olması yetmez mi? Üçüncü kez geldiğinde de tutmasın. Ancak tekrar vurgulayarak söylüyorum. Fiyat bir bölgeden tepki aldı diye ikinci kez aynı noktaya geldiğinde tepki almasını beklemek doğru bir yorum değildir. Bırakın ikinci kez geldiğinde tepki almış olmasını, fiyat daha bu ilk seferinde bu bölgeden neden tepki aldı? Bunu anlayabiliyor muyuz? Önemli olan budur. Şimdi mesela bu örnek üzerinden inceleyelim. Fiyat bu noktalardan neden tepki aldı? Bunun için fiyatı bu noktada kırpacağım. Evet, fiyat bölgeye doğru yaklaşırken henüz bir direnç çizgisi çizebileceğimiz bir tepe seviyesi yok. Fiyatın bu seviyeden tepki almasını beklememize imkan sağlayacak yapı nedir? Dikkat ederseniz hemen sol tarafta gap'li bir bölge var. Bu videonun konusu değil ama kısaca bahsedeyim. Gap'li bölgelerin destek direnç olarak çalışma potansiyeli vardır. Bu sebeple fiyat buraya yaklaşırken buradan tepki almasını beklemek gayet normaldir. Ve fiyat bu seviyeye geldiğinde buradaki gap'li bölgesi bile tepki alarak düşüyor. İşte fiyat daha ilk kez bölgeye geldiğinde bile burada bir destek direnç çizgisi çizeceğimiz tepe henüz yokken bile fiyatın bu seviyeden tepki alabileceğini bu şekilde tespit edebilmemiz lazım. Devam ediyorum. Dikkat ederseniz fiyat bu tepe noktasından çizdiğimiz çizgiden değil, daha ileri bir noktadan tepki aldı. Peki neden buradan tepki aldı? Çünkü bu sefer de sol tarafta buradaki angle fiyatı tuttu. İşte fiyat bir yöne doğru harekete başladığı zaman karşılaşabileceği bazı engeller vardır. Bunlardan bir tanesi engulf'lardır. Bunu engulf'ların destek direnç olarak kullanılması videosunda anlattım. Bunun haricinde işte burada olduğu gibi gap'li bölgeler ve birkaç tane daha değişik yapılar vardır. Bunları da açıklayacağım. Fiyatı bu engel olabilecek yapılara göre takip etmek doğru ve mantıklı olanıdır. Yoksa sırf fiyat daha önce bu noktadan döndü diye buraya çizgiyi çizip yine buradan dönmesini beklemek çok saçma olur. Arkadaşlar bu şekilde çizilen destek direnç çizgilerinin üzerine Smart Money tarafından akıllı tuzaklar kurulur. Bu tuzaklara yakalanmamız işten bile değildir. Konuyu hemen toparlayayım. Fiyat sırf daha önce bir noktadan tepki aldı diye yine aynı noktadan tepki almasını beklemek doğru değildir. Anlaşılması ve doğru öğrenilmesi gereken konu fiyatın tepki alması muhtemel bölgeleri tespit edebilmektir. Bu arada buraya neden engulf dedim? Bunu da değişik engulf türlerinden bahsettiğim videoda anlattım. Bu şekildeki engulf'lar pek bilinmez. Bu yüzden de kullanılması gerektiği zaman da kullanılamaz ve fırsatlar kaçırılır. O videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim hayalet destek direnç çizgilerine. Bunun için fiyatı önce görünmez yapacağım. Şimdi grafiği rastgele bir noktaya doğru sürüklüyorum. Buradan yatay çizgi seçip rastgele çizgiler çizeceğim. Yeterli mi? Şimdi fiyatı görünür hale getiriyorum. Çizdiğimiz çizgilere bir bakalım. Dikkat edin, fiyat hiç görmediğimiz halde çizdiğimiz çizgiler fiyatın tepki aldığı noktalarda birer destek direnç olarak çalışmış. Hatta şu bölgeye bakın, milimetrik çalışmış. Daha önceden burayı destek olarak kullandığını, daha sonra da dirence döndüğünü bile söyleyebiliriz. Hatta şu iki çizgi arasında fiyatın sıkışmasını bile görmediğimiz halde yakalayabilmişiz. Şöyle değişik yerlerine de bir bakalım grafiğin. Dikkat edin, şuraya çizdiğimiz iki çizginin arasına fiyat nasıl sıkışmış. İşte burada yine fiyata destek olmuş. Hatta fiyatın neredeyse en başlangıçlarından beri destek direnç noktalarına yakalamış. Bu kadar keskin hatlarla fiyatı görsek belki çizemeyebilirdik. Peki böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki değil. O zaman fiyatı hiç görmediğimiz halde rastgele çizdiğimiz çizgiler destek direnç çizgisi görevi yapabiliyorsa eşittir. Destek direnç çizgisi olarak çizdiğimiz çizgiler de rastgele çizilmiş çizgilerdir. Bunlara da ancak bu kadar değer vermek gerekir. Daha fazla bir değeri yoktur.
Mantıksız dememin ana sebeplerinden bir tanesi de zaten budur. Oysa gerek Türkçe gerek yabancı kaynaklarda bu çizgilerin çizilmesiyle ilgili öyle videolar var ki saatlerinizi bu çizgilerle harcamanızı gerektirecek şeyler anlatıyorlar. İşte önce bütün tepe ve dip noktalarından birer çizgi çiz. Daha sonra ince ayarlamalarını yap. Yakınsa birbirine birleştir vesaire vesaire. Şimdi madde madde sıralıyorum arkadaşlar. 1. Daha destek direnç olarak kullanabileceğimiz bir dip veya tepe noktası henüz yokken bile bu bölgenin bir destek veya direnç olarak çalışacağını anlayabiliyor muyuz? Önemli olan budur. Bunlara öncelik verelim. Bununla ilgili kanala engulfların destek direnç olarak kullanılmasıyla ilgili bir video yükledim. 2. Fiyat tepe ve dip noktalarına destek dirençten daha farklı tepki verir. Burada biriken likiditeyi alır mesela. Bu videonun konusu değil. Onu başka bir videoda açıklayacağım. 3. Gereksiz şeylerle zaman harcamanıza sebep olur. Asıl olanı gözden kaçırırsınız. 4. Grafik çizgilerle dolar, gözünüzü yorar, kafanızı karıştırır. Sanırım bu kadar yeterli. Hala kullanmak isteyen varsa saygı duyuyorum. Trend çizgileri de böyledir. Gerek trend gerekse destek trend çizgileri dediğim gibi çok başka maksatlarla kullanılır. Bunları da açıklayacağım. Peki destek direnç bölgelerini nasıl tespit ederiz? Trendi nasıl takip ederiz? Bunlarla ilgili videolar yükleyeceğim. Bir yolu az önce de dediğim gibi engulfları kullanmaktır. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.